Merhaba, Kendin Yap serisi 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde son test 250T'nin 4000 bakımını gerçekleştireceğiz. Bir motoru canlandıralım, kilometresine bakalım. Servis için biliyorsunuz ben RKS'nin yetkili servislerine gitmiyorum. Kendim bakıyorum bakımlarına. 3968 kilometrede şu an 4000 bakımını gerçekleştirmiş olacağız. 4000 bakımında ne yapacağız buraya? 4000 bakımında sadece yağ değişimi ve varyatör filtresinin temizliğini gerçekleştireceğiz. Temizliğini dedim. Hadi başlayalım şimdi. Bu bakımda neleri kullanacağız? Bir tane 4 ağlayan kullanacağız. Bir tane 14 lokma ucu yağ değişimi için. Bir tane de yıldız tornavida bu bakım için bize yeterli olacak. Hava artık Ekim ayındayız. Biraz serin. Motoru bir ısıtıp hafif böyle, yani çok fazla değil, bir diş kadar ısıtıp yağın viskolitesini arttırıp akışkanlığını sağlamak daha doğru olacak değişim sırasında. Şimdi tapayı gevşetelim. Yağımızı boşaltalım. Sonra da varyatör kapağını sökeriz. Evet, yağ tapamızı açalım. Etrafı da kirletmeyelim tabii orada. Bu açı nasıl oluyor bilmiyorum ama umarım işinize yarayacak bir paylaşım çıkar buradan da. Bu işler gerçekten çok basit. Bu işler için servislere gidip bu astronomik paralar ödemeyin. Şimdi ben yağ dolum kapağını açmadım. Orayı da açacağım. Çünkü bir anda yağın boca olup akmasını istemiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Oradan da yağ tapasını açalım. Motor çok pis, hiç yıkanmıyor. Orada biliyorsunuz yağmur yağıyor. Yağmurda da kullandığım için. Önümüzdeki hafta da yağmurlu. Onun için yıkamadım motoru. Şimdi bu tarafı da açarsak yağımız daha iyi akmış olacak. Burada da yazıyor, görüyor musunuz bilmiyorum. Filtre değişimi olmadan 1.7 litre alıyor 250. Bu ZT 250 diye. ZT 350 de 1.55 alıyor. ZT 250 biraz daha fazla alıyor. Niye? Bilmiyorum bunu. Şimdi yağımız süzülürken biz de varyatör alt kapağını açalım. Hava filtresini açmayacağım. Onu anlatırım zaten. Şimdi burada bir klipsimiz var. Şu arkada bir tane klipsimiz var. Şurada da 1, 2 ve burada olmak üzere 3 tane de dörtlük alyanımız var. Şimdi onları da yavaş yavaş sökelim. Size burada tabii ne kadar açı alabilirim bilmiyorum. Bakalım. Burası çok biçimsiz ama ya. Burayı gerçekten niye bu kadar zorlu yapmışlar bilmiyorum. Burası biraz uğraştıracak. Buna illaki kolay bir yol buluruz herhalde ilerleyen süreçte. Bu kadar zor yapmanın bir anlamı var mıydı ya? Neyse, bunu aldık.
Şimdi bir tane dörtlü kalyanımız burada var. Bu varyatör kapağının çok daha pratik bir şey olmasını isterdim. Biraz oyuncaklı maalesef. Bir tane şu ortada gizli diye tanımlanan bir yer var. Bir tane şu altta, şurada bakın. Burayı görüyor musunuz bilmiyorum. Şu kamerayı alayım, kaydırayım. Tabii lift olmayınca bu çekimler ancak bu kadar açıyla alınabiliyor. Bir tane de kamerayı arada hareket ettiriyorum, kusura bakmayın. Şurada var. Şimdi yağın içine düşürmeden halletmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Şunu da alalım. Bunları niçin bu kadar fazla sıkmışlar bilmiyorum. Ben de varyatörü ilk defa açıyorum. Yani ilk defa, varyatör kapağını ilk defa sizinle beraber açıyorum. Hiç deneyimim olmadı. İkinci açılışta daha rahat hareket etmiş oluruz. Daha hızlı söker toplanırız. Evet. Kapağımızı tutuyoruz. Ve bildiğim kadarıyla buradan geçmeli bu. Evet, varyatörümüze ulaştık. Varyatör derken hava filtresi kısmına ulaştık en azından. Alttaki kapağı aldık. Bayağı zor oldu. Burada hava filtresini sökmeyeceğim dedim. Niçin sökmeyeceğim? Çünkü kendi servis bakımı zaten 8000'de bir değişim yapın diyor hava filtresi için. Hava filtresini kontrol edin diyor. Şimdi hava filtresinde şöyle bir durum var. Hava filtresini söktüğümde zaten temizleyemem. Neyle temizleyeceğim bir? Şuraya çok yağ akıttık. Bir saniye. Oraya da sonra temizleyelim. Şunu bir koyayım, ben şurayı bir halledeyim de. Hava filtresini de niçin kontrol etmem gerekebilir? Şunun için kontrol etmem gerekebilir. Motorun ya yakışı çok artar ya çekişi düşer. Bunun için hani ilk bakabileceğim yer hava filtresi olur. Ama şu an benim öyle bir hiç sıkıntım yok. Şuradaki hava tahliyesini de görüyorsunuz, yağ tahliyesini. Bu da tertemiz duruyor. İçinde en ufak bir yağ buharı bile yok zaten. Sadece şu an şu varyatör filtresini değiştireceğim. Varyatör hava emiş filtresini. Bu pislenmiş. Çok mu pislenmiş? Çok aşırı değil. Bunu 4000'de bir değişimini sağlayın diyor. Onu değiştirelim. Ona başlayalım. Şimdi bunda 4 tane yıldızı var. Bunları da sökelim. Ben hem hava filtresi hem de bu inlet filtresi diye geçiyor kitapçığında. İnlet filtresinden 2'şer tane sipariş vermiştim AliExpress'ten. 10 gün içerisinde de geldi. Orijinal mi? Değil tabii ki yani. İş görür mü? İş görür.
Evet, filtrenin durumu bu. Şöyle. Çok kirli mi? Değil. Bu sünger bir filtre biliyorsunuz. Bunun siyah tarafı dışarı gelecek. Anladığım kadarıyla beyazın density'si daha seyrek, daha az yani. Siyahın density daha yüksek. Şimdi bunu değiştirelim yenisiyle. Bu üstündeki orijinal filtreyi atmayın. Orijinal filtreyi yıkayıp kullanabilirsiniz. Bu sünger olduğu için herhangi bir deformasyon kolay kolay olmayacaktır. Şimdi kalınlığına bakıyorum. Kalınlığı evet aynı. Ya neredeyse birebir aynı filtre. Evet, güzel. Evet. Unutmayın, beyaz. Evet, takalım bakalım. Bu işin çok daha pratik bir şey olmasını isterdim ama böyle hemen hiç bu kadar, yani şu koca varyatör dekoratif kapağını sökmeden ya da o kapak için daha pratik bir şey olması gerekirdi. Biraz bu varyatör kısmı oyuncaklı motorun. Yani şu varyatör kısmının kendisi değil de şey kısmı biraz oyuncaklı. Ne derler? Dekoratif kapakları olsun. İşte onlar biraz sıkıntılı. Uğraş dur. Bunu mesela bilmeyen adam şuradaki işte şey kapağı, neydi o gizli vidası var ya bir tane. Onu eminim ki parçalayacaktır. Evet, şimdi kapağımızı takalım. Şu yağ tahliye kapağımızı da kapatalım. O konu bitsin artık. Ucunda çapak mapak hiçbir şey yok. Ucunda biliyorsunuz mıknatıs var. Bunu tatlı sıkın. Çok değil. Yani gücünüzü denemeyin. Motoru ısıttığımızda bir daha bir kontrol ederiz orayı. Şimdi şu kapağı kapatalım, o da bitsin. Şurada şu vidayı şuraya taktıktan sonra bunu buraya geçirmek kalacak artık. Bu klipsleri biraz sıkıntılı bu arkadaşın. O vida da biraz sıkıntılı orada. Yani bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Kolay oturttuk ya bu kadar. Ha, şurası oturmadı. Çok da zorlanmadık. Şimdi şu ortadaki arkadaşı bir sıkalım da. Evet, bir boşluklarını alalım. Sonra bunları sıkarız da. Pim taktım. Şu arkadaki pim çok zorladı beni. Ya benim ellerim geçmiyor ki oraya. Biraz zor bir şekilde taktık onu. Son 2 tane vidası kaldı. Lift yok maalesef. Biz de artık yaş ilerleyince böyle eğilip kalkma işleri biraz daha zor oluyor. Eğilmek yerine
el yordamıyla aramaya başlıyorsunuz. Şu tepedeki pimi de takalım. Peki şu vidamız kaldı. Onu da takabilirsek. Evet. Bunlarda çok gücünüzü denemeyin. Zaten alüminyum. Diş sıyırırsa durum kötü. Evet, bu tarafla işimiz bitti. Şimdi gidip yağ dolumunu yapalım. Şimdi ben yağ olarak Bravo kullanıyorum. Yani dediğim gibi daha önceki videomda da rodaj bakımında da belirttiğim gibi hani güvenilir bir yağ mı bilmiyorum. Sadece sahte olmadığını bildiğim için koyuyorum. Bundan önceki bir tane daha scooter'ım vardı, benim Fregia vardı. Onda da 17.000 kilometre boyunca Bravo kullandım. En ufak bir ne eksiltme ya da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşayanlar varmış. Evet, bunlarla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Ben sadece sahte olmadığını bildiğim için kullanıyorum. Şimdi 3 tane indirme vardı. 1,5'lük aldım ben. 9.000 serisi bu arada, tam sentetik bu. Öyle olduğunu söylüyorlar. Bir tane de yanına 1 litrelik almıştım. İşte bunu da tamamlıyordum. Şimdi 1,5 litreyi koyacağım. Ondan sonra kontrol edeceğim. Biraz çalıştırıp eksiğini tekrar bununla tamamlayacağım. Şimdi başlayalım. Şöyle de bir dolum hunim var benim. Bunu herkes çok sormuş. Ya bunu herhangi bir tane 1 milyoncudan temin edebiliyorsunuz. Böyle uyduruk plastik bir şey işte. Buraya takıyorsunuz. Şuradan da ağzı var. Dolduruyorsunuz. İşlem bitiyor. Başlayalım bakalım doldurmaya da. Şimdi her ne kadar gene tepki toplasam da bunu da koyuyorum ben. Bir faydası var mı bilmiyorum. Bir zararı var mı onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi öbür motorunda 17.000 kilometre boyunca kullandım ben bunu. Hiçbir zarar görmedim. En ufak bir eksiltme de yaşamadım. Gene koyayım ben bunu. Şimdi bunları iyice çalkalayın yazıyor. Onları da çalkalayalım. İşte 1,5 litre olanı da boşaltalım içine. Hadi bakalım dökmeden bunu yerlere yavaş yavaş dolduralım. Çok hızlı boca etmeyin. Çünkü bu huni zaten ufacık bir şey olduğu için. Böyle yavaş yavaş gıdım gıdım sabırla doldurmanız gerekecek. Bu arada hani benim yağla ilgili marka fanatikliğim yok. Sadece tam sentetik olsun benim için yeterli. Ve sahte olmasın. Sahte yağdan dolayı etrafımda ciddi problem yaşayan kişiler var. Onun için öyle bir problem yaşamak istemiyorum. Birkaç yağ daha önerisi geldi. Onları da kontrol edeceğim. Onlara bakmadım. Onlar da yerli firmalar. Çok da dibini süzdürmeye gerek yok. Şimdi bir kapatalım burayı. Bir 5 dakika çalıştıralım. Yağ seviyesini kontrol edelim. Öbüründen de tamamlayalım.
Motoru bir uyandıralım. Marş basalım. 5 dakika bir çalışsın. Sonra yağ seviyesini tekrar kontrol edelim. Orta ayağımız açık. Yan sehpa açık. Onun için şuradan kapatabilir miyiz onu? Kapatabiliriz. Hadi bakalım. Bir 5 dakika çalışsın. Sonra yağ seviyesini kontrol edelim. Evet, bir 5 dakika çalıştırdık. Bir yaklaşık 10 dakikada bekledim yağ süzülsün diye tekrar kartıyla. Bir yağ seviyesini kontrol edelim. Eksiğini de buradan tamamlamış oluruz. Bunu kontrol ettiğinizde sıkmıyorsunuz. Bunu sıkarak bakıyorlar. Ben bu motosikletin bu yağ çubuğunu hiç sevmiyorum. Çünkü anlamıyorum. Yani yağ nerede? Gerçekten çözemiyorum. Biraz ilave edelim bunu. Şimdi bunu da çalkalayalım. Bundan da yaklaşık bir 200 mililitre kadar koyacağım içine. Aslında bir tane beyer kabı alıp tam işte ayarlayıp dökmek lazım içine ama herhalde ilerleyen bakımlarda onu yaparım gibi gözüküyor. Evet, 200 mililitre oldu gibi. Bir daha bir kontrol edelim. Ondan sonra toplarız. Evet, şu an doğru seviyede oldu gibi. Her ne kadar tam koysanız da kesinlikle 1000 kilometrede bir yağ kontrolü, en azından seviye kontrolü, bir soğutma sıvısı kontrolü gözle yapın. Şimdi bir toplanalım. Toplanmadan önce şunu da gösterelim. Şimdi bunun içindeki atık yağı bunun içine koydum. Ve şurada bir tane daha benim şişem vardı. Onun içine de doldurdum. Bu atık yağları lütfen doğaya, yere, rögarlara, çöpe atmayın. Bunları belediyelerin orada, otosanayilerin orada toplama kutuları var. Bunu böyle motorun arkasına atın. Bu dökülmez, akmaz asla. Oraya atarsınız. Doğayı koruyalım lütfen. Şimdi en son bu yağ tapasını da bir sıklığını gene kontrol edelim. Burası biraz terleme yapmış. Şu 10 lokmaydı galiba, yanımda yok. Bir bakacağım, onların sıklığını kontrol edeceğim. Evet, şimdi bakımımızı bitirdik. 4000 bakımı buydu. Şunu unutmadan söyleyeyim, bunu çok soran var. Bunu nasıl yaptım diye. Şu takım, bakın şu takım komple Nucratek'tin zaten. Sadece şuraya bir tane civatacıdan, şu kapak da biliyorsunuz servis şeyde geliyor. Bunun içinde geliyor. Bir tane buraya alyan civata uydurdum. Üstüne de şunu taktım. Bu böyle stabil, gayet sağlam. Hiç titreşimi olmadan kullanıyorum ben bunu. Onunla ilgili bir sıkıntım yok. Onu da arada anlatayım dedim. Evet, 4000 bakımımı yaptık. 4000 bakımda neler yaptık ona bakalım. Şimdi bu bize Zontes'in
kendi sayfasında olan verdiği servis manual'ı. 250'lik için bakın bu. Şimdi 4000 bakımında ne öneriyor bize? Bunu daha büyük halini koyarım. Büyük ihtimalle kamerada görmeyeceksinizdir. 4000 bakımında air filtre diyor. Yani hava filtresine inception diyor. Ne demek bu? Eğer bir rahatsızlığın varsa, bir sıkıntın varsa kontrol et ve değiştir diyor. Şimdi hava filtresini 4000'de bir söküyorsunuz. Evet, pis, doğru. Yağ da var hatta içinde bazen. Çünkü bunlarda yağ buharı oluyor. Ama ona balata spreyi sıkmayın. O kağıt bir filtre. Balatada sprey de çok çözücü bir sprey. Onun bütün gözeneklerini açar ve yanma odasına daha çok toz göndermiş olursunuz. İyi bir şey değil. Bunu 8000'de bir değiştirin. Yani 4000'de bir, eğer ki yakıtınızda aşırı bir artma ya da motorun çekişinde ciddi bir sıkıntı yaşarsanız bu hava filtresinden olma ihtimali yüksektir. O zaman değiştirin. Evet, ama şehirde mesela ben İstanbul içinde kullanıyorum. Eminim ki şu an açsam tertemiz çıkacak o filtre. Onun için 8000'de bir değiştireceğim onu. Bunu da AliExpress'ten aldım. Orijinal mi? Değil. İş görür mü? Görecek. Engine Air Inlet filtresi dediği bizim şu an varyatöre değiştirdiğimiz sünger filtre. Bunu da atmadım, bakın burada duruyor. Bunu yıkayacağım ben. Öbür bakımda change ederim. Yani birini yıkar, birini change ederim. Çünkü sünger filtre kolay kolay bozulacak bir filtre değil. Ondan sonra 4000 bakımında ne öneriyor? Gaz telinin toleransından bahsediyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Şurada bakın bir boşluk var. Bakın boşluktan sonra çevirmeye başlıyorsunuz gaz kolunu. Bu boşluk genelde 2 ile 4 milimetre istenir. Bundan daha fazla bir boşluk varsa şu alttaki civatalardan ya da seleyi söküp oradaki gaz kelebeğinin oradan ayarlamanız gerekir ki zaten bu alttaki civatalardan bunu ayarlayabilirsiniz uzunca bir toleransını. Onda bir sıkıntı yaşamazsınız. Öbürü ne diyor? Bunlar hep inception, bakın sıkıntı varsa kontrol edin diyor. Öbürü de rolanti. Rolanti'de bir sıkıntım yok benim. Ona da bakmayacağım. Fren sistemini zaten kontrol ediyorsunuz. Hortumlar ve yakıt hidrolik sıvısı. Buradan kontrol edersiniz. Bir sıkıntı yaşamadım. Frenlerinden memnunum. Frenleriyle ilgili bir sıkıntım yok. Frenleri gayet düzgün bir şekilde tutuyor. Frenleri ıslakta da kullandım, yağışta da kullandım. Yağışta da bir sıkıntı yaratmadı frenleri. Direksiyon mekanizması. Direksiyonda herhangi bir boşluk var mı? Bunu bir kontrol edin. Ben oradaki civataları kontrol etmiştim zaten 1000 bakımında. Onun için şu an tekrar bakmayacağım. Bu da aynı şekilde. Soğutma suyuna bakıyorsunuz. Zaten başka bir bakım yok. Varyatörü de V-Belt dediği bakın 8000'de bir, eğer burada şöyle bakın cırt cırt varyatör açılıyor. O da iyi bir şey değil aslında yani. Varyatör tozlu çalışan bir sistem aslında. Kupkuru çalışan bir sistem. Eğer çok titremeniz varsa, işte kaçırmanız varsa, herhangi bir şeyiniz varsa 8000'de bir açıp temizleyin diyor. Kayışta zaten 20.000'de bir değişim öneriyor. Büyük ihtimalle 20.000'de geçecektir. Bu en kötü şartlarda verdiği kayış önerisi. Bakımımız bu kadardı. Bunun şu evran, hatta bu belgeyi ben linke koyayım. İsterseniz oradan indirebilirsiniz. Çünkü o belge güzel bir belge. Motorun neresinde nasıl sökebileceğiniz, nasıl müdahale edebileceğiniz en ufak ayrıntısına kadar hepsi resimli ve görsel olarak anlatılmış durumda. Onları da sizinle linkte paylaşmış olurum. Oradan merak ederseniz indirebilirsiniz. Peki bu bakım bu kadardı. Motordan gayet memnunuz. 4000 kilometreye geldik. Daha da uzunca süreler herhalde bizimle beraber hanemizde kalacak bu motor. Evet, 4000 bakımımızı bu şekilde finalize etmiş olduk. Bir dahaki kendin yap serisi 5'te ne olur bilmiyorum. Büyük ihtimalle arka stopla ilgili bir çalışma yapacağım. Onunla ilgili bir bilgilendirme yapmış oluruz. Arkada bir F1 çakar stopu montajım olacak. Onunla ilgili tekrar bir video çekmiş oluruz. O da kendin yap serisi 5 olur. Motordan gayet memnunuz. 4000 kilometreye geldi. Hanemizde kalmaya devam edecek uzunca bir süreler gibi gözüküyor. Çok keyifli bir motor. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Bu arada NC hala duruyor, onu da soranlarınız çok fazla var. NC'yi artık çok çıkarmıyorum motoru. Şehir içinde tamamen buna da yöneldim. Görüşmek üzere.